Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Empire State binasına getirdim demeyi isterdim ama hayır. Bugün sizi çamaşırhaneye getirdim, Landromat'a. Her gün tabii gökdelenler olmaz. Biraz da gündelik hayatı görelim. Şimdi size etrafı göstereyim. Gördüğünüz gibi çoğu insan gelip çamaşırlarını buralarda yıkıyorlar. Bu da benim makinem. Buradan ayarları yapıyorsunuz. Kartınızı okutuyorsunuz buradan ve çalışıyor. Gerçekten çok kalabalık bugün. Normalde bu kadar kalabalık olmaz ama işte bu sağdakiler kurutma makineleri. Çamaşırlarını işte solda yıkıyorlar. Çamaşır makineleri büyükten küçüğe doğru gidiyor. Fiyatları değişiyor. Küçüğü 3,5'a çalışıyor. Bu ise 5,5 dolara çalışıyor. Size verdikleri bir kart oluyor işte şu şekilde. Kartı bunların otomatları var. Oradan yüklüyorsunuz parayı. Ondan sonra buradan okutuyorsunuz. Şuralara deterjana ve yumuşatıcıyı koyuyorsunuz. Ayarlardan seçip çalıştırıyorsunuz. Çamaşırlar yıkanırken ben de biraz dışarıya çıkayım dedim. Çünkü gerçekten çok kalabalık. Neden bu kadar landromatı var? Neden bu kadar insanlar dışarıda yıkıyor? Çünkü New York'taki çoğu ev eski. O yüzden hani yönetim binalarda, dairelerde çamaşır makinesi istemiyor. Bu da yaşadığım mahalle etrafı. Bazı binalarda landromat oluyor. Yani işte kendi çamaşırhaneleri oluyor alt katlarında, zemin katlarında. Ama onun dışında eğer orada da yoksa zaten dairende olma ihtimali de çok düşük. O yüzden dışarıya geliyorsun bu şekilde. Buralarda yıkıyorsun. Farklı bir durum olarak gelmiyor. Bir yerden sonra alışıyorsun. Hatta kolay da. Sadece hijyenik olarak iyi değil. Birçok kişi yan yana aynı makineyi kullanıyorlar. Biraz kirli doğrusu. Onun dışında güzel. Çünkü sadece işte 2,5 dolara, 3 dolara makineyi çalıştırabiliyorsun. 1-2 dolar da kurutucuya veriyorsun. Kendi deterjanını falan kendin götürüyorsun. Bir 5 dolara yıkamış oluyorsun yani. Evde de yıkasan suya neredeyse o kadar gitmez aslında burada. Bizim memleket gibi değil. Çok da gitmiyor ama yine de kolay. İnsanlar uğraşmıyor. Buranın güzel yanı böyle müstakil evler, 2-3 katlı evler. Hemen yanlarında da ise binalar olabiliyor. İç içeler çok güzel oluyor. Bir yerden bir yere geçişin kolay oluyor. Bu da sokak sanatı, grafitiler. Yani grafiti demek aslında hakaret olur bu bildiğin. Adam yapmış, resim yapmış. Burada New York'ta çoğu mahalle böyle iç içe olabiliyor. Müstakil evlerin bulunduğu bir mahalleden hemen bir sokak ötede apartmanların olduğu bir mahalleye geçebiliyorsun. Fakir ve zengin aslında yan yana, çok yakınlar birbirlerine. Hani bizim İstanbul'da biraz daha farklı ilçelerde oturabiliyorlar zenginlerle fakirler ama burada Brooklyn'de mesela fakirlerle zenginler birbirlerinden pek de uzak değil. 2 otobüs durağı geçtikten sonra fakir bir yerden bir anda zengin bir yere geçiş yapabiliyorsun. Fiyatlar da ona göre değişiyor tabii. Bizim makine 30 dakika sürecekti. Biz en iyisi geri dönelim, çok da uzaklaşmayalım. 30 dakika yıkama, ondan sonra da bir 40 dakika kurutmaya vereceğiz. Devamında da eve gidebiliriz. Benim makinemin bitmesine 8 dakika kalmış ama bittikten sonra ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü neredeyse tüm kurutma makineleri dolu. Sadece şu boş. İnşallah kimse doldurmaz bakalım. Onun dışında hepsi dolu gerçekten. Bugün çok kalabalık nedense. Bu da otomat. Kartımıza para doldurmak için. Şu şekilde koyuyoruz kartı. O gösteriyor zaten işte 1 dolar yükleyelim. Ondan sonra da yüklüyor. Şu anda 3 dolar oldu. Bu şekilde de otomatlar var işte. Yumuşatıcı olsun, deterjan olsun alabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya parayı yüklüyorsunuz. O da aşağıdan yolluyor zaten. Makinemiz sonunda bitti. Ancak kötü bir haberimiz var. Şimdi ıslakları şuna koyacağız.
Ondan sonra da kurutmaya götüreceğiz. Ancak şu adamı gördüğünüz gibi maalesef bizim göz diktiğimizi doldurdu. Kurutma makinesi yok. Hepsi doldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Bekleyeceğiz herhalde diğerleri. 5 minutes later. Bunu kapatalım böyle. Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şu high temperature galiba, evet, yüksek. Çekiyoruz. Start'a bas. Evet, başladı. Şimdi 10 dakika aldı. Bir 10 dakika daha yükleyeceğiz. 35 cent alıyor her 10 dakikaya. Bir daha koyduk. 30 dakika, tamam. Bir daha yapalım. Tamam. 40 dakika sonra gelip tekrardan alacağız. En az bir 40 dakika iyi olur. Sonunda zor da olsa bir kurutucuyu bulduk. Aslında bu da boşaldı da neyse. Hava da biraz karardı. 40 dakikamız var. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Hemen karşıda bir market var. Oraya gidip fiyatlara bakabiliriz aslında. Walgreens adında bir market. Bu postkartlar. Sevgililer Günü'ne özel satışlar. Tabi bunlar elde kalmış, %60 indirim yapmışlar. Sevgililer Günü'nde ise full fiyat. Ne kadarmış? 10 dolara satılıyormuş. Şimdi 4 dolara düşmüş. Şu çok hapşurdu, ben o tarafa gitmeyeceğim ya. İnanılmaz bir derecede hapşurdu adam üst üste. Tanıdık marka bakıyorum ancak pek bulamadım. İşte tam Coca-Cola var. Şunu adam 2,5'a satıyor. Aslında normalde daha ucuza satıyorlar. 2'ye falan satılıyor. Burası biraz daha pahalıya satıyor ona göre. Sonra tanıdık Fanta. Bu da 2,5'a satıyor. İlginç olan şey, marketlerde bu şekilde eczane buluyorsunuz. İlaçları gidip marketlerden bu şekilde eczane reyonundan alabiliyorsunuz. Aşı da yapabiliyorsunuz. Test de yapabiliyorsunuz. Gözlükler satılıyor işte. Cami önünde satılan gözlükler işte bunlar arkadaşlar. Bak burada adam 17 dolara satıyor şunu. Benzer markaları bulmaya çalışıyorum. Sonunda Colgate'i bulduk. İşte şimdi indirimde 3 dolara satıyorlar. Saç boyası. 9 dolar. Yani Türkiye'de fiyatlarını bilmiyorum doğrusu. Makyaj malzemeleri. Bu market biraz pahalı. Ve çok da aslında ürün yok. Bunlar ucuz oluyor işte, bu cereal'lar. Fıstığı gördüm. Hemen çekeyim dedim. 5 dolara satılıyor bu. 400 gram. Ve burada su çoğu zaman koladan, diğer gazlı içeceklerden daha pahalı. Bakın şunu adam 2,79'a satıyor. Biraz daha ucuzu şu var. Şunu da 1,79'a satıyor. Tabii bunlar tax öncesi, vergi de ekleniyor. Kasaya gidince daha yeni gerçek fiyatını görüyorsunuz. Vergi daha yeni orada ekleniyor. Buraya adamlar işte saçma bir düzen. Direkt aslında vergili fiyatını yazsalar. Bizim orada öyle. Bizim ülkede direkt adam vergili fiyatını koyuyor. Arkadaşlar pek de bir şey yoktu. Çok sıkıcıydı. Tekrardan geri dönelim bizim çamaşırhaneye. İşte çoğu kişi bu gördüğünüz adamlar gibi burada katlıyor. Sıcak sıcak katlayınca ütülenmiş gibi de oluyor aslında. Ben eve gideceğim. Bu kalabalıkta katlama falan işini yapmak istemiyorum. Direkt bu arabaya koyacağım eşyalarımı. Bunu ben getirdim. Ondan sonra eve kaçacağız. Bu abla da 3 tane doldurdu valla. Sülaleninkini kendisi tek başına yıkıyor herhalde, helal olsun. Bu abla da beni yanlış anladı. Onu beklediğimi zannetti. Geliyorum geliyorum diye hızlı hızlı doldurmaya başladı. Neyse, ayıp olduk. Biraz uzaklaşalım da kötü hissetmesin. Biraz daha yavaşlasın.
Gerçekten bugün çok kalabalık. İnanılmaz. Bir daha bu saatte gelmemek gerekiyor. Ya burada da bir Latin abiyle de konuştum. Gerçekten inanılmaz kalabalık ya. At least you finished and you are going home. You are lucky one. Yeah. This is him. Hello. And benim daha 5 dakikam var. Bakalım. Sonunda bitti arkadaşlar. Gerçekten çok zor oldu. Şu şekilde. Bugünlük çamaşırhane maceramız da bu kadar. Kendinize iyi bakın.